Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var abi? Opel Mokka videosunu hatırlıyorsunuz. Kanalımızda var. Peugeot 2008 videosunu hatırlıyorsunuz. Başka ne vardı? Opel Crossland videosunu hatırlıyorsunuz. Dedik ki bu 3 kuzeni neden bir araya getirmeyelim? Neden Citroen C3 Aircross olmasın? Bugün yanımızda 1.2 litre motorlu benzinli neyimiz var? Citroen C3 Aircross'umuz var. Ne derler bilirsin. Eğer konfor arıyorsan ne alacaksın? Citroen alacaksın abi. Bugün sizlerle Citroen C3 Aircross'u inceleyeceğiz. Steel Bolt paket bugünkü aracımız. Ne bekliyorsun? Videoyu beğenip kanala abone olduysan günahıyla sevabıyla Citroen C3 Aircross. Citroen C3 Aircross aracımızın dışına şöyle dışarıdan baktığımızda şu an biraz araç yamuk duruyor. Çünkü böyle bir rampada arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani kafanızı eğip izlemeyin videoyu. Abi aracın dışında bizi neler karşılıyor? Tabii ki de bu araç Citroen C5 Aircross'un küçük kardeşi. Nelerimiz var abi? Full led farlarımız var. Üst tarafta dörtlü flaşörlerimizi görüyorsunuz. Hemen yanında gündüz aydınlatmalarımız var. Ortada boydan boya kaplayan Citroen amblemimizi görüyorsunuz. Yukarıda port bagaj ayaklarımızı görüyorsunuz. Onun üstünde bir antenimiz var biraz daha gerisinde. Yan aynalarımız siyah. Yani aracın rengi film ama yan aynalarımız renkli. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önce söyledim. Gündüz aydınlatma ledlerimiz burada. Burada neyimiz var? Dörtlü flaşörlerimiz var. Uzun kısa farlarımız burada görüyorsunuz. Bunlar uzunlar, bunlar kısalar, bilginiz olsun. Altında neyimiz var? Tabii ki de sis farlarımız var. Biz bu tasarıma hakimiz. Nereden hakimiz? Yani bu tasarım aslında bizim karşımıza ilk olarak Citroen C4 kaktüslerde geldi abi. İlk versiyonlarda hatırlıyorsun nasıldı? Farları kocamandı. Hemen üstüne konumlandırılmış, yerleştirilmiş sinyalleri ve neleri vardı? Tabii ki de gündüz aydınlatmaları vardı. Ortada böyle burun gibi duran, ya önden aslında çok çirkin duruyor abi araba. Yalan konuşmaya gerek yok. Ama bu arabayı seviyorum. Niye? Fonksiyonel bir araba, rahat bir araba, konforlu bir araba. Burun gibi duran bir tampon çıkıntısı var. Ya da artık sen ne diyorsan. Burada neyimiz var? Tabii ki de çeki demiri kapağımız var. Altında havalandırma menfezimizi görüyorsunuz. Yani burada bir havalandırma menfezi yok. Burayı sadece süs olarak yapmışlar. Bak bu açıdan neye benzedi bu araba? Citroen C5 Aircross'a. Niye? Çünkü onun küçük kardeşi. Plakamızı görüyorsunuz. Bugünkü aracımız Hatay plaka. Hatay'a ve Hataylılara selam olsun. Altında çok güzel bir difüzörümüz var. Gördüğünüz gibi. Hani böyle geçişli meşişli oyuncaklı gayet güzel yapmışlar. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde bizi neler karşılıyor? Şöyle gördüğünüz gibi boydan boya dodik var abi bu arabada. Aracın rengi de koyu olduğundan dolayı belli olmuyor ama boydan boya kaplayan dodiklerimiz var. Neden? Çünkü bu araç bir crossover bir araç. B crossover. Aracın yan tarafında Bridgestone lastiklerimiz var. Bugünkü aracımızın lastik ebatları hemen söylüyorum size. Bridgestone Turanza bu arada arkadaşlar. 205'e 60 R16. 16 inç jantlarımız var. Jantlarımız çelik jant değil. Biz bu jantları nereden hatırlıyoruz? Tabii ki de Citroen C5'den hatırlıyoruz. Neden? Çünkü bu araçlar ortak platform. Ortak altyapı, ortak marka falan filan cart curt. Ayna kapağımız dediğim gibi renkli. Sinyalimizi burada görüyoruz. Başka neyimiz var? Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş, tutup çekmeli. Kapı seslerimiz bu şekilde. Arka camlarımız renkli. Önceki versiyonlarında, makyajsız olan versiyonlarında ne vardı? Buradaki işlemeler böyle dışarıdan yapışkan sticker tarzıydı abi. Bunu da aracın içine almışlar. Böyle değişik olmuş. Seversin sevmezsin sana kalmış. Aşağı yorum olarak belirt. Unutmadan burada neyimiz var? Tabii ki de depo kapağımız var. Böyle bastırmalı. Aracımız benzinli olduğundan dolayı herhangi bir AdBlue bağlantısı yok. Burada zaten benzin ne diyor? Burada E5 ya da E10 kullan diyor. Burayı böyle kapattık. Aracın şöyle arka tarafına doğru geldik. Bizi neler karşılıyor? Burada bir tane antenimiz var. Bunu zaten ön tarafta söylemiştik. Port bagaj bağlantıları, ayakları var. Burada üçüncü stop lambamızı görüyorsun. Burada neyimiz var? Su fişkiğimiz var. Tabii ki de sileceğimiz olmazsa olmaz. Siyah Citroen amblemimizi görüyorsun. Altında Citroen yazımız var. Stop farlarımız ve fren lambalarımız bunun içine entegre edilmiş. Tek parça olarak yanıyor. Buna da hakimiz aslında. Nereden hakimiz? Tabii ki de Citroen C5'de. Burada sinyalimizi, dörtlü flaşörümüzü görüyorsunuz abi. Arka tampon siyah. Bak şöyle bir anksiyete bozukluğu yaşatayım size. Böyle gösterecek olursak. Arka sis farı sadece burada yanıyor. Burada yanmıyor. Burada ise sadece geri park lambası yanıyor. Bilginiz olsun. Arka tamponu beğendim. Neyini beğendim? Bak böyle parçalı geçiş yapmışlar ya. O gayet güzel abi. Unutmadan C3 Aircross yazımız. Bak C'yi normal yazmışlar. 3'ü siyah yazmışlar. Aircross yine normal.
Bagajımızı tuttuk. Buradan açtık. Gördüğün gibi manuel bir bagaj kapağı var. Bagaj detaylarına birazdan geçeceğiz. Bunu böyle kapattık. Aracımızı şöyle 360 derece gezmeye, dönmeye devam edelim. Aracın sağ tarafında, sol tarafına ek olarak herhangi bir şey yok. Ama aracın sol tarafında, sağ tarafına ek olarak sadece neyimiz var abi? Bir tank kapağımız mevcut. Aracımızı böyle 360 derece gezdik, gördük. Aracın dışını anlattık. Sen videoyu beğenip kanala abone olurken ben de ne yapıyorum? Tabii ki de aracın içine geçiyorum. Citroen C3 Aircross'un şöyle kapı kollarına geldiğimiz zaman, yani kapı sesine bir bakalım. Sanki böyle hani 2008'den Mokka'dan biraz daha dolu gibi geliyor abi. Kapımızı açtık. Kapımızı açtığımızda bizi böyle güzel bir kapı içi karşılıyor diyeceğim ama sert bir kaplama karşılıyor abi. Yani hani sert olmasa daha iyiydi sanki ya. Buraya böyle bir bez koymuşlar. Burada gördüğün gibi kapı açma kolumuz var. Şurada nerede? Şöyle gösterecek olursak. Ayna joystick'imiz, ayarlarımız var. Ayna seçicimiz var. Aynalarımız elektrikli bu şekilde kapanıyor. Merhaba. Böyle açılıyor. Nereden açılıyor? Tabii ki de şuradaki tuşa ortaya getirip şöyle geri doğru bastığımızda. 4 cam otomatiğimiz var. Ayna kilitleyicimiz var. Burada güzel dikiş detaylarımız var. Buralarda sert. Bak burada güzel bir detay var. Ne abi? Eşya saklama gözlerinin yanında bak burada ekstradan bir tane şişe saklama cebi koymuşlar. Hani bunu tam şişenin sığacağı şekilde yapmışlar. Gayet güzel. Benden bir artı puan. Şişemizi buraya attık. Aracın içine doğru gelirken koltuklar efsane güzel ama bu sıcak havada çekilmiyor. Neden? Çünkü deri abi. Bak gördüğün gibi böyle komple deri. Dikişleri falan filan var. Burada ok işaretleri var böyle, görüyor musun bak. Burayı takip edersen bir şeyler başarırsın galiba. Burada güzel bir bezimiz var. Ya koltuk buralarda bez. Çok güzel yumuşaklığı var bu arada. Ya hani buralarda deri ama bok atmak gibi olmasın ama gayet güzel. Burası da böyle parçalı. Burası da kumaş. Abi sıcakta çekilmiyor ama. Koltuğun neyi var? Koltuk tabii ki de manuel. Elektrikli değil abi. Citroen C3 Aircross'un içine geldiğimizde bizi güzel bir direksiyon karşılıyor. Biz bu direksiyona hakimiz. Nereden? Tabii de büyük abi Citroen C5 Aircross'tan. Burada ses tuşlarımız var. Burada sesli komut özelliği var ama sesli komut özelliği telefon bağladığınızda çalışıyor. Bilginiz olsun. Burada böyle bir tekerlek var. Bu tekerlekten anlık yakıt bilgileri, araç bilgilerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Abi göstergeler ise gördüğün gibi bak burada ne var? Hız göstergemizi görüyorsun. Burada bilgi ekranımız var. Burada yakıt göstergemiz, emniyet kemeri uyarımız. Burada güzel bir Citroen yazımız var. Hararet göstergemiz. Burada ise devir saatini görüyoruz. Bugünkü aracımız 59.684 kilometrede. Birkan Demir Çalışkan'a selamlar. Ne zamandır Birkan abiye selam vermiyorduk. Bak burada da çek var mesela. Lastik basınçlarını vesaire kontrol ediyorsun. Bak burada da neler var? 2 tane artı eksi tuşu var ya abi. Burada da göstergenin aydınlatma ayarını azaltıp çoğaltabiliyorsun. Bu şekilde yaparak gece yolculuklarına vesaire. Bunda ise tripi sıfırlıyorsun. Bu şekilde basılı tutuyorsun. Görüyor musun şurayı? Sıfırlandı. Bu şekilde yapabiliyorsun. Bir diğer özellik ise şöyle gösterecek olursam size sayın takipçilerim, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Bak Peugeot Citroen grubu arabaların en büyük problemi şudur abi. PSA, motor arıza. Özellikle 1-2 olan versiyonlarında. Ne yapıyoruz abi motor arıza yandığı zaman? Tabi araçta herhangi bir problem yoksa sizi usta masrafından kurtaracak bir şey gösteriyorum. Şöyle kapıyı açtık. Araç bir sıfırlandı değil mi? Anahtarımız da bu arada bu şekilde. Abi anahtarımızı böyle yuvasına taktık. Ustaya gitmekten kurtaracak ufak bir detay gösteriyorum şimdi size. Kontağımız kapalı değil mi? Motor arızanız yanıyor normal şartlarda. Bu motor arızayı söndürmek için, yani ufak çaplı usta masrafından sizi kurtarmak için bak buradaki çeke basıyorsun. Kontağı yarım açıyorsun abi. Görüyor musun bak kontak sayıyor böyle. Ekranda 5, 4, 3, 2, 1 saydı. Bitirdi. Sıfırlama gerçekleşti. Bu ekranı gördükten sonra herhangi bir şekilde motor arıza ışığı vesaire hiçbir şey yanmaz abi. Bak şöyle arabayı çalıştırdık. Gördüğün gibi herhangi bir problem yok. Gördün mü? Bu kadar bilgiye bir abonelik isteriz artık. Kornamız bu şekilde. Burada neyimiz var? Burada radyo frekans ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İşte telefon geldiğinde telefon bağla veya direkt
liste, SRC ayarları. Direksiyonumuzun bu arada direksiyonumuzun alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarı da var. Geleneği bozmadan ne yapıyoruz? Tabii ki de her zamanki gibi soldan başlıyoruz abi. Bak burada ne var? Bir tane şerit takip asistanı var. Burada kartını vesaire koymak için bir göz yapmışlar. Far alçaklık, yükseklik ayarını görüyorsun burada. Başka neyimiz var? PSA Stellantis grubunda olmazsa olmaz hız sabitleyici ve limitlendirici ayarımız var. Burada nem falan filan. Burada ise otomatik far özelliği olan sinyal kolumuz var. İstanbul'dakiler bilmese de bu bir sinyal kolu arkadaşlar. Evet. Aracın böyle bak buraları bez falan yapmışlar buraları. Görüyor musun? Buralar komple bez ama gayet güzel. Hani böyle bez plastik karışımı. Mesela şu ilerisi komple plastik. Ama bak bu bez de böyle boydan boya götürüyor. Yukarısı yumuşak böyle yumuşatılmış bir plastik. Bu arada neyimiz var? Burayı böyle açtık. Ruhsatımız düştü. Neden? Çünkü ruhsat saklama cebi olan aynamız mevcut. Görüyorsun burayı. Burayı böyle açtık. Herhangi bir ışıklandırma vesaire yok. Buraya kadar geldiysen ne yapıyorsun? Videoyu beğeniyorsun. Kanala abone oluyorsun. Ben de videoyu anlatmaya tatlı devam ediyorum. Burayı böyle kapattık. Bunu tekrar buraya koyduk. Burayı da böyle kapattık. Hay. Kalitesi falan güzel bu arada bak abi. Şöyle. Şu ruhsatı alalım. Kalitesi falan güzel. Yumuşak. Kötü değil. Burayı böyle kapattık. Ortadan devam edecek olursak bak abi burada çok güzel havalandırma menfezleri var. Böyle iki parçalı gibi gözüküyor ama tek. Aynısı nerede var? Hani buraya iki tane yanlamasına yerleştirilmiş. Bir tane buraya, bir tane de şuraya. Aynısı yerleştirilmiş ama bunlar diklemesine yerleştirilmiş, bilgin olsun. Altında multimedya ekranımız var. Navigasyon özelliği var diyor ama navigasyon özelliği bugünkü aracımızda da yüklü değil. Müzik, dokunmatik bir ekran. Zaten bu ekrana da Citroen C4 Cactus'tan hakimiz. İlk onunla gelmişti hayatımıza. Citroen diğer modellerinde de aynı ekranı kullanıyor. Zaten orta kalite bu. Peugeot'larda da aynı ekran. Sesimiz bakalım. Böyle bir sesi var aracımızın. Burada klima ayarlarını buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Burada ne var? İşte telefon ayarları, mirrorlink vesaire vesaire. İşte resim yönetimi, aracın tüm ayarları. Burada start stop özelliği, düşük hava algılama sisteminin sıfırlanması. Bunu mesela bak çoğu insan bilmiyor. Buraya bastım mı tam set yapıyor. ESP patinaj önleyici özellik, araç parametreleri vesaire vesaire. Bunlara fazla girmeyelim. Neyimiz var? Max AC'miz var. Arka cam rezidansı, 4 frenörümüz, kapıları kilitleme açma tuşu. Burada böyle ufak bir cep var. Hani bu ufak cebe inanın ne konulur bilmiyorum. Hani böyle biraz daha derin yapsalardı en azından işte telefonu vesaire koyabilirdin ama telefonu şu an hiçbir şekilde buraya koyamazsın. Buraya ne koyabilirsin? Ben bilmiyorum. Sen biliyorsan aşağıya yaz. Burada neyimiz var? Bir tane 12 volt soketimiz var abi. Burada çakmaklık olmayan çakmaklık girişi. Böyle yanlarına falan da çok güzel krom detay yapmışlar. Güzel olmuş. Burada spor tuşumuz var. Buna bastığımız sport alıyor. 6 ileri kademeli tork konvertörlü şanzımanımız var. Gördüğün gibi. Burada da sen vites değiştirdikçe zaten kademeler değişiyor. Arabada zaten titriyor. Burada bir tane USB çıkışımız var. Burada bir tane cebimiz var. Nerede? Cep burada. Cebimiz burada. İşte buraya telefonunuzu vesaire koyabiliyorsunuz böyle. Aracı P'ye aldık. Bak burada neyimiz var? Bir tane böyle açık torpido tarzı bir yer var. İşlemeli falan böyle. Burada torpidomuz var. Torpido böyle gayet güzel, gayet uzun gidiyor. Gidebildiği yere kadar gidiyor. Motora kadar gidiyor. Abi bu araç zaten Opel Crossland ve Mokka ile 2008 ile aynı segmente ve aynı altyapıya sahip olduğundan dolayı bak burada ne var? El frenimiz yabancı geldi mi? Tabii ki de hayır. Neden? Çünkü kanalımızda bir Opel Crossland incelemesi var. Onda da vardı bu el freni. Burayı böyle yaptık. Abi unutmadan aynamız kendinden karartmalı. Böyle ışıklandırmalarımız sarı yanıyor. Ben çok sevmedim. Tavanımız da zaten açık renkli. Gayet güzel, gayet ferah. Sağ tarafın herhangi bir şey var mı? Bak burada da kapaklı aynamız var ama herhangi bir aydınlatması yok. Ve tekrar devam edecek olursak burada neyimiz var? 2 tane şişe saklama alanımız var. Burada böyle bir tane gözümüz var abi. Hani bu göz ne işe yarıyor inan bilmiyorum. Arkadakiler eşyalarını koyabilsin diye galiba. Bir tane şöyle hani koltuğun yanında kol dayaması var. Sadece şoför tarafında var. Böyle
Şu çıt çıt sesini duyduğumu ben mutlu oluyorum. Neden? Ayarlanabiliyor çünkü bu. Başka ne unuttuk? Tabii ki de emniyet kemerlerimiz abi. Alçaklık, yükseklik ayarı mevcut emniyet kemerlerimizde. Burayı da böyle yaptık. Şunu şöyle yapalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sen videoyu beğenip kanala abone olurken, tabii eğer abone değilsen ve beğenmeyi unuttuysan, ben de mutlu bir şekilde arka tarafa geçiyorum. Sizlere arka tarafı anlatıyorum abi. Citroen C3 Aircross'un arka tarafına doğru geldiğimizde ise abi şöyle kapı seslerimiz bu şekilde. Kapımızı açtık. Ağır da bir kapısı var. Bak buralarda sert. Bak buralarda sert. Buralar yine bez. Kapı tutma kolları falan. Abi arka tarafa hiç çalışmıyor mühendisler. Bak koltuklar vesaire nasıl? İzofix bağlantılarımız var. Buradan görüyorsun bunları. Emniyet kemerlerimizi burada. Saklama cepleri falan filan da var. Emniyet kemerlerimizi böyle aşağı doğru ittirebiliyorsun. Abi koltuklar 2+1 bir düzene sahip. Bugünkü aracımızda herhangi bir ileri geri olmuyor koltuklar. Yani şu alt tarafından vesaire. Daha üst donanımlarında oluyor ama bilginiz olsun. Doğru geldik, oturduk. Bak bu şekilde. Önde koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Beni yeni takip etmeye başlayan veya da yeni izleyen arkadaşlar için, benim boyum 1.86, aşağı yukarı 95 kiloyum. Bazen 100 oluyor. Çok yersem 100, az yersem 95. Bak ne var? Sol tarafta aşağı yukarı şöyle bir 3 parmak boşluk var. Sağ tarafta ise yani 2,5 parmak bir boşluk var. Rahat oturursam. Şöyle kafa pozisyonuna bakacak olursak abi. Kafa pozisyonunda ise bak ne kadar rahatım, görüyor musun? Aşağı yukarı ne kadar? Şöyle bir 4. Burası da bir 4-4,5 parmak aralığında bir kafa mesafesi var. Yani saçlarım böyle değmiyor. Gayet konforlu, gayet güzel. Şöyle kapımızı kapattık. Kapıyı kapattıktan sonra şu camların renkli olmasından dolayı içeride hafiften klostrofobik bir hava oluşuyor. Ama tavanımız beyaz açık renkli olduğundan dolayı herhangi bir problem yok. Bak burada neyimiz var? Tutamacımız var. Burada ise ne var? Tabii ki de bir askı aparatı var. Benden buraya bir artı puan. Bak burada herhangi bir havalandırma menfezi, USB portu vesaire hiçbir şey yok. Çok boş yapmışlar. Malzeme kalitesi de çok sert. Benden bir eksi puan. Burada ise herhangi bir kol desteği, kol dayanağı yok abi. Ama güzel artı detayları var. Nedir abi bak. Nasıl göstereyim onu sana? Şurayı görüyor musun? Adamlar emniyet kemerini düzenli bir şekilde tut diye buraya bu şekilde bir aparat yapmışlar. Benden bir artı puan. Koltuk 2+1 düzene sahip demiştim. Nedir abi bak. Burası ikili. Burası ise tekli koltuk. Ne yapıyorsun? Şurada bir kol var. Düğme var. Bu düğmeyi böyle bastırıyorsun. Bastıramadım yine. Bu düğmeyi böyle bastırıyorsun. Kendine doğru çekiyorsun. Burayı böyle açıyorsun. Ne yapıyorsun? Bagajı daha da büyütüyorsun. Snowboard vesaire yapıyorsan, ben yapamıyorum. Küçük Sivas olduğundan dolayı öyle güzel alışkanlıklarımız, lüks alışkanlıklarımız yok abi. Burada neyimiz var? Şöyle tavanda ne görüyorsun burada? Bir tane düğmeli aydınlatma görüyorsun. Bu da sarı renkli. Onun haricinde güzel. Bak burada da bir tane bebek koltuğunu bağlaman için güzel bir detay yapmışlar. Burası da böyle mıknatıslı. Zaten burada tam bir emniyet kemeri için yer var. Bak bunu böyle buraya koydun mu gayet güzel oluyor. Derli toplu duruyor. Aksi takdirde bunu böyle çıkarıyorsun. Bebek koltuğunu falan daha rahat, konforlu bir şekilde bağlıyorsun. Bebişler daha sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde yola çıkıyor. Burayı böyle kaldırdık. Abi iç taraf bu şekil. Arka taraf. Ön tarafta bak. Arkadan baktığın zaman bu şekilde gözüküyor. Hani güzel. Story falan belki atarken sıkıntı yaşarsın. Çok lüks gözükmüyor araba ama işlevsellik konusunda çok iyi, her türlü işini görür. Sen hazır videoyu beğenip kanala abone olmuşken ben de bagaja geçiyorum. Sana biraz da bagajı anlatayım. C3 Aircross'un arka tarafına doğru geldiğimizde ise bizi bagajda nelerimiz karşılıyor. Şöyle manuel bagaj kapağımızı açtık abi. Çekim ekipmanları vesaire falan var. Kusura bakmayın lütfen. Abi Citroen C3 Aircross'un tamı tamına 410 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu bagaj hacminde eksi yönü nedir abi? Yükleme eşiğinin çok yüksek olması. Artı yönü ne abi? Yükleme eşiğinin düşük olması. Niye? Çünkü daha fazla eşya koyabilirsin. Normalde pandizot oluyor araçlarda, bugünkü aracımızda yok. Burayı görüyor musun? Burada böyle bir raf var. Hani bagajı buraya kadar da sıfırlayabiliyorsun. Buraya çıkarıyorsun, böyle sıfırlanıyor bagaj. Bugünkü aracımızda herhangi öyle özellik yok.
Çünkü pandizot yok. Bir tane burada kanca karşılığı görüyorsun. Bak hemen bir tane de nerede şöyle gösterecek olursam size. Bir tane burada var. Aynı şekilde bir tane şurada kanca karşılığımız var. Bir tane ise şurada kanca karşılığımızı görüyorsun. Aracın sağ tarafında herhangi bir ışık ya da vesaire ne bileyim 12 volt soketi falan yok. Ama burada bir tane gözümüz var. Tırnaklı. Bu gözü böyle açtın mı pandizotu, ilk yardım setini falan buraya koyabiliyorsun. Burayı böyle kapattık. Sol tarafında burada neyi görüyorsun? Işıklandırmamız var. Sarı renkli. Onu da sevmedim. Burada bir tane daha kapaklı gözümüz var. Bu kapaklı gözü açtın mı burada da normalde lastik tamir seti vesaire oluyor stepmesi olanlar için. Fakat bugünkü aracımızda stepme yok. Neyimiz var abi? Gördüğün gibi burada kocaman bir lastik tamir setimiz var. Lastik tamir kiti. Ben bunu çok sevmiyorum. Stepme daha iyi. Bak bagajın kalitesi falan. Görüyor musun? Karar ver. İyi mi kötü mü? Burayı böyle kapattık. Böyle biraz sert. Sert plastik ama hani böyle arkası boş gibi duran bir sertlik. Burada bir tane tutma kolumuz var. Bu tutma kolunu böyle tuttuk. Bagajımızı kapattık. Buraya kadar gelen arkadaşım. Buraya kadar beni dinleyen arkadaşım. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Bugün sizlere elimden geldiğince Citroen C3 Aircross'u anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü bazı aksaklıklar, bazı sebepler falan filan oluyordu vesaireler. Bazı aksaklıklar, bazı sebepler vardı. Ondan dolayı video çekemiyordum. Hava muhalefeti olsun, işte hayat muhalefetleri olsun. Bundan dolayı biliyorsunuz bir erkekseniz işiniz zordur. Ama Türkiye'de bir erkekseniz işiniz iki katı zordur. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer araya detaylara hem teknik detaylara giriyorum ya. Fiyat karşılaştırmasını falan girebilirsem onları da girerim unutmazsam eğer veya bir aksilik olmazsa yine. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ama en önemlisi kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Haftaya ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.